Evet, hava bayağı sertledi. 30'a çıktı. Ana yelkenimde ikinci camadan yok benim. Onun için indirdim direkt. Şu an Cenova ile bile zaten 6,5-7 knot gidiyorum. Cenova'yı bile sardım yani. Şimdi gidip ana yelken toplayacağım. Biz tam zamanlı maceraperestler Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz. Çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Teknemizi hazırladıktan sonra 2022'de Türkiye'den yola çıktık. 2023'te tek başıma Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk ve tek Türk kadını oldum. Ömer'le Karayip Denizi'nin altını üstüme getirdik. Dünya turumuza ara verdik, denizlerin Everest'i Cape Horn'u döndük. Benim yelkenle solo Türkiye turu rekorunu tekrar denemem için şimdi Türkiye'deyiz. Bizimle birlikte yeni yerler görmek, yeni maceralar yaşamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet, tek başına 350 millik yolculuğum başladı. Usturmacaları, halatları topladım. Şimdi yelkeni açacağım. Hava güzel. Hava güzel. Camadanla açacağım ana yelkeni. Çünkü hava biraz daha artacak. Kendimi yormanın, tekneyi zorlamanın bir anlamı yok. Kendimi de bağlayacağım. Neredeyiz? Teos Marina'dan çıktım şimdi. Körfez'e çıkıyorum. Hava mis gibi. Gerçekten harika. Şu an herhalde 10-12 seviyesinde esiyor. Körfez'den çıktıkça gördüğünüz gibi de artıyor. Ana yelkeni açtım. Hava bayağı iyi. Çok az da bir Cenova açacağım. Hedef Sakız. Körfez'den çıktıktan sonra Sakız'a doğru döneceğim. Ay, mikrofon takmam lazım. Hey maşallah, 20 knotlara fazla başladık seyre. Rüzgarın şiddeti düştü biraz.
25 ile çıkmıştım. Şu an 12-13 knot rüzgar var. Dalga da büyük tabii. Körfezin içine doğru ittiği için. Biz de yavaşladık. Canavanın tamamını açtım. Bilmiyorum, belki gene bir gelir sağanak diye. Şimdilik ana yelkeni böyle tutuyorum. Boşuna aldım. Otopilot diyor ki rüzgar değişti. Demek ki rüzgarda bir değişiklik olacak. Belki şu burnu geçinceye kadar dalgalarda ben dümen tutarım. Öyle daha iyi olur sanki. Körfez'den çıkamadan rüzgar çat dedi kaldı. Hiç beklenmedik bir durum. Ve çok sevimsiz bu büyük dalgayla tabii. Hiç yok. Tamamen bitti. Tremolo atıyordum ama çekti, çok güzel oldu. Tam burnu geçerken hava kaldı. Hava kalınca tabii bu çok büyük dalgalardan buruna sürüklenmeye başladım. Dalgalara kafa vurunca tremolo atamadım. Onun yerine dalgayı arkama alıp kavança attım. Gönül isterdi ki biri olsun da bunları çeksin, göstersin size. Şimdi burundan uzaklaşıyorum. Burundan uzaklaştıktan sonra tekrar tremolo atıp çıkacağım inşallah buradan. Oh, zor oldu be. Hava bir kalıyor bir 20 esiyor, bir kalıyor bir 20 esiyor. Bir yandan da çekmeye çalışıyorum. Hava iyiyken bakalım tremolo atıp buradan çıkabilecek miyim? Çekme işi olmuyor herhalde. Evet, nihayet Tekeburnunu döndüm. Tekeburnu şurası. İlk döndüğümde rüzgar beni çok rahat götürmüyordu Apaz'a. Çünkü dalga büyük ama rüzgar tazeledi. Şimdi mis gibi direkt rotaya gidiyoruz. Rotamız Sakız Adası'nın güney ucu. Sakız'ı Sancak'ta bırakıp Ege Denizi'nden yukarı çıkacağım. Gün batmadan Sakız'da olursam güzel olur. Çünkü o boğazda da trafik var. Gündüz gözüyle geçerim. Otopilottan çok memnun değilim açıkçası. Yani öyle süper Allah dümen tutmuyor. Bakalım işte, gidiyoruz. Ben şimdilik oturduğum yerden biraz dümen tutuyorum. Hızlı olalım da Sakız'a varayım diye. Bir de rüzgar bir çıkıyor, bir iniyor, bir geliyor, bir gidiyor. Ağzım kurudu hareket etmekten. Sabahtan beri hiç durmadım. Hiç olmazsa rüzgar varken güzel gideyim diye yapıyorum biraz da.
Otopilot bu havada bu yelken ayarıyla güzel tutmaya başladı. Ben de onun için şu an hiç dokunmuyorum. Çünkü biraz dinleneyim. Sabahtan beri hiç durmadım. Öğle yemeğinde açma var. Bir sürü yemeğim var. Tuğçe dün gelmişti. Zaten bir sürü yemek getirmişti. Ama işte kendimi beslemek konusunda çok motive olamıyorum. Tam da bir lodos havası yani. Hani insanlar denize çıkmazlar ya. Öyle bir hava var. Evet, hava bayağı sertledi. 30'a çıktı. Ana yelkenimde ikinci camadan yok benim. Onun için indirdim direkt. Şu an Cenova ile bile zaten 6,5-7 knot gidiyorum. Cenova'yı bile sardım yani. Şimdi gidip ana yelken toplayacağım. Sırılsıklam oldum ama iyi haber. Oh. Otopilot şu an dümen tutuyor. Şimdi soyunmam lazım. Ve üstüme temiz kuru bir şeyler giymem lazım. Sanırım tulumu giysem daha iyi olacak. Sakızın ucunu dönmeye 2 saat kaldı. Orayı döndükten sonra zaten rahat edeceğiz. Çünkü dalgayı bordodan değil, arkadan almaya başlayacağız. Bir tık sakinledi gibi hava. Oh. Yoruldum ben haliyle. Hiç durmadım daha sabahtan beri. Biraz ıslandım. Onun için içeride ısınıyorum. Hava biraz düştü. Cenova'yı açacağım. Ama Cenova'nın furling'i boş deyince açılmıyor. Neden? Çünkü Cenova'yı böyle sarıp camadan vurmak aslında iyi bir şey değil. Baş istralyeye yük bindirip onu çekiştiriyorsunuz. Formu da zaten iyi olmuyor. Şimdi
Onun için ilk önce Cenova'yı salıp üstündeki yükü almam lazım. Sonra furlingini boşlayacağım. Hala açılmıyor. Şimdi belki böyle alarsam açılır. Yoksa bir daha yeneceğim. Bunda otopilot da bağırıyor. Ben tutamıyorum diye. Cenova'nın tamamını açtım ama rüzgar iyice düştü. Pek bir etkisi olmadı. 4 knot bir hızla gidiyorum. Ana yelken de istiyor. Ama şu an ana yelkeni basmak istemiyorum çünkü artık Venetik kayalarına gelmek üzereyim. O kayalara geldikten sonra iyice Pupa'ya döneceğim. Pupa'ya döndükten sonra da Cenova ana yelkenin arkasında kalacağı için ana yelkeni kullanamayacağım. Bakalım, bir sabredelim. Bu arada heyecandan ne yapmaya çalıştığımı anlatmadığımı fark ettim çıkarken. Şimdi şöyle, ben Türkiye turu rekor denemesi yapmak istiyorum. Yani Hopa'dan İskenderun'a tek başıma solo kategorisinde yapacağım. Yelkenle, motor kullanmadan ve hiç durmadan gidip mevcut 16 gün 16 saat 27 dakikalık rekoru kırmak istiyorum. Bunu daha önce denedim. Bir elektrik arızası oldu. Belki de zaten kıramazdım rekoru. Çünkü bizim tekneyle denedim ve çok yavaştım. Ve bunun için daha önce bir kalifikasyon parkuru da yaptım. Sonra da işte bir Atlantik geçişi yapmıştım. Tek başıma Atlantik geçişi yapmıştım. Ama Yelken Federasyonu dedi ki sen bunların hepsini Van der Stad 40 ile yaptın. Eğer şimdi tekrar Türkiye turu yapacaksan ve bunu Grand Soleil 45 ile deneyeceksen, o zaman kalifikasyon parkurunu bir daha Grand Soleil 45 ile yapman gerekiyor dedi. Onun için ben de işte Grand Soleil 45 ile kalifikasyon parkuruna çıktım. Nereden çıktım? Teos Marina Sığacık'tan çıktım. Sakız ve Midilli adalarının arkasından Bozcaada'ya çıkıp Doğan Bey kayalıklarının etrafından dönüp Bozcaada'yı Sancak'ta bırakıp tekrar Sığacak'a geri döneceğim. Rotam bu. Yaklaşık 320 mil ama işte tramolalarıydı vesaire falan derken 350 mil falan rahat olur diye düşünüyorum. Burası Venetiko kayalığı. Şu an Sakız Adası'nın güney ucundayız. Şimdi bu kayalığı Sancak'ta bırakıyorum. Çünkü kurallar öyle. Sancak'ta bırakıp sonra Sakız Adası'nın arkasından yukarıya Bozcaada'ya kadar yükseleceğim. Bu dalgayı da arkama alınca umarım işler biraz daha iyi olacak. Orada bayağı yavaşladık. Benim artık biraz uyumaya ihtiyacım var. Onun için tekneyi tekrar rotasına sokup biraz uyuyacağım.
yavaş yavaş artık akşam moduna geçiyoruz. Biraz dinlendim. Kalktım. Rotayı değiştirdim. İyice kuzeye döndüm. Kaan'la falan konuştuk. Ömer'le konuştuk. Ben biraz açılayım, havayı bulurum diyordum ama yani bir şey fark etmeyeceğine karar verdik. Zaten biraz açılınca da gemi yolu var. Gemilerin trafiği var. Oraya gidiyorsun. Onun için rotayı kuzeye çevirdim. Ana yelkeni açmadım çünkü görüyorsunuz sürekli sallanıyor her yer. Yani ana yelkeni açsam şimdi bomba da aynı şekilde vurmaya başlayacak. Bir sağa bir sola. Tam da hala dalgayı arkama alamadım çünkü dalgalar Sakız'a doğru gidiyor. Dalgayı arkaya doğru alsam Sakız'a doğru gideceğim. Oysaki hedef Midilli şu an. İşte gönderin bir tık faydası oldu. Böyle gidebildiğimiz gibi gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Sabır, sabır, sabır. Artık sabah oldu. Ve gece hiç yol yapamadık çünkü hava yanıktı. Hala yanık. Arada gelen rüzgarlar oldu. Arada gelen rüzgarlarla işte Sakız'ı geçtim. Fatih Aksu gibi çift konuşmaya başladım. Bir de bekliyorum bakalım bir rüzgar daha gelirse Midilli, belki bir rüzgar daha gelirse Bozcaada. Dün gece gelen rüzgarlardan beri Apaz'dan geldi. Rüzgar Apaz'dan gelince gönderi falan indirdim. İşte ana yelkeni bastım. Şimdi gene Pupa'dan geliyor. Onun için yine bir gönder döşemeye karar verdim. Yani işte 1,5 knot gideceğim. Belki 2,5 knot giderim. Böyle bir çabam var ama gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramadı. Ama gelir belki şimdi rüzgar. Bakalım. Böyle her dakika bağlı iş yapmak da gerçekten çok zor oluyor. Havuzluğa 3 tane halat döşedim. Biri çiftli yöne gitmek için. 2 tane de böyle halat. Kendime bağladım. Birini söküp birine geçiyorum. Birini söküp birine geçiyorum. Kalktığımdan beri her şeyi denedim vallahi, hiçbir şey kâr etmedi. Bir ara ayı bacağında bir tık hızlandık ama sonra yine rüzgar değişti, rüzgar düştü. Rüzgar düşünce ayı bacağının da bir anlamı kalmadı. Ben de bir üstümü değiştirdim, yazlık moda geçtim. Hava sıcak tabii logosu olduğu için. İşte öyle gidiyoruz. Şu an gene iyi yani, 2,5 falan gidiyoruz. Hesapladım, Bozcaada'ya 69 mil var. 69 mil kaldığı için yani önünde kuzeye dönmesine havanın 48 saat var. 1,3 mille gitsem hava kuzeye dönmeden Bozcaada'ya ulaşmış oluyorum. Öyle ufak hesaplar peşindeyim. Bu arada akülerim düştü. %72'ye düştüler ve otopilot çalıştığı için sürekli eksi 4,5-5 amperdeydim. Şimdi saat 7'den beri motor basıyorum. ...75'e çıkmış 72'den. Yani şunu yapmam lazım. Acaba önümüzdeki 48 saatte kendimi nasıl eğlendirebilirim?
Saat 1 oldu. Saat 11 itibariyle 1100 mil, 1100 110 mil yapmış oldum. Yani bu yatık hava için gayet güzel. Hava çıktığından beri de ayı bacağıyla gidiyorum. Otopilot fena bir performans göstermiyor ayı bacağında. Gönderi çıkarttım. Çünkü arada kavança atıyor. İstemsiz kavança atıyor. Gönder her seferinde çok iş çıkartıyor. Onun için böyle idare ediyorum. Ana yelkenim de zaten onun için çok salık değil gurcatalara kadar. Çünkü kavança attığında bu koçu bumbanın her seferinde gurcatalara çarpmasını istemiyorum. Arkamızda midilli görünüyor. Vallahi adım adım sabah hesapladığımdan çok daha hızlı, neredeyse 2 katından fazla bir hızla. Ne demiştim? 1.53 demiştim. Şu an 4 knot'la gidiyoruz. Geliyor. Topladı. Buraya kadar geldik. Buradan 45 mil kaldı Bozcaada'ya. Belki akşam bu rüzgarla, hava kalmadan, umarım kısmetse inşallah orada olur. Çok heyecanlıyım. Bozcaada'ya 25 mil kaldı. GPS'e göre saat 8'de orada olacağım. Tek bir dileğim var. Hava bitmesin ben kayalıkları dönünceye kadar. Midilli'yi bitiriyorum. Şu çok uzakta görünmeyen silüet şeklindeki adı Midilli. Ama bu daha görünür olan yer Babakale. Babakale Türkiye'nin en batı ucu. Adaları saymazsak. Bozcaada ve Gökçeada'yı saymazsak. Bozcaada daha önümde görünmüyor. Aynen devam. Döneceğimiz yer uzakta göründü. Artık ayı bacağından çıkıp Apaz'a dönme vakti. Aldım yelkeni de. Rotamızı da çevirelim biraz daha. Normalde otopilota rüzgara göre dümen tutturuyorum. Ama böyle hızlı manevralarda standart rotaya göre dümen tutması daha rahat oluyor yelkenleri falan toparlamak için. Döndükten sonra da camadan bulacağım. Çünkü akşam hava artacak. Lodos'la artacak. Orsa döneceğim. Otopilotu rahatlatmak için birinci camadan da ana yelkeni kullanacağım. Ve olabildiğince sahile gireceğim. Açığa çıktıkça rüzgar daha şiddetli olacak. Sahilden devam edip ne kadar olursa, bu arada çok da giremem tabii. Midilli'nin öbür tarafından geçeceğim. Midilli'yi iskelede bırakacağım. Hazır hava tazelemişken ana yelkenle salıkken dedim bari camadanı şimdi vurayım gündüz gözüyle. Ha biraz daha önce gitmişim, ha biraz daha sonra gitmişim. Bir şey fark etmez.
Yani sanırım şuradaki gemiyi bekleyeceğim. Çünkü orada çekiyorlar herhalde onu. Arkasından gideceğiz. Çünkü artık Orsa'ya ineceğimiz için şu an buradan hemen dönemiyorum. Ve adayı iskelede bıraktım. Geminin arkasından da döneceğim. Evet, gemi geçti. Şimdi bir tramola. Nasıl gitti böyle? Bir acayip yerler buluyorlar tek burada. Mümkün değil. Şu an saat 2. Yani şöyle bir 20 dakika falan gözlerimi kapattım sadece. Bu gece pek uyku yok herhalde bana. Çok trafik olan bir bölgedeyim hala. Yani biraz çıktım ama hala trafik var. 7 knot Orsa aşağı iniyorum. Şu an Midilli'ye doğru gidiyorum. Hava soğuk. Çünkü rüzgar karşıdan geliyor. Dünkü gibi minnoş bir hava değil. Tekneye yattık. Böyle olduğu için de yaşaması da bayağı zor oluyor. Uykum da var. İçerisi de böyle. Saat sabah 4. Tramola ata ata bir hal oldum. Çok da hızlıydım. 7 knot Orsa. Etrafta bir sürü gemi, trafik. Biraz Müsellim'e doğru yaklaştım. Çok açılmıştım. Çok Ege'nin ortasına doğru, Midilli'nin çok açığına gidiyordum. Biraz Müsellim'e tramola atıp Müsellim'e girdim. Şimdi tekrar Midilli'ye döndüm. Hava da sanki bir tık sakinleşti. Ya da ben artık yavaşladım. Tekneyi çok hızlı götüremiyorum ki iyi bir şey. Şimdi biraz dinleneceğim herhalde. Yarım saat falan anca uyumuşumdur. Tramolalarca. Ve artık gün doğdu. Yoruldum. Bayağı yoruldum. Ama çok iyi yol yaptım. Kaan'a da teşekkür ediyorum, Kaaniş. Gerçekten güzel taktikler vermiş. Akşam bana yazmıştı. Yani dün yazmıştı. Akşam tekrar hatırlattı. Ben de birebir uydum. Ve çok güzel yol yaptım. Son bir saatte, 1,5 saatte otopilotu dinlendirdim. Yelken küçültmedim. Ben dümen tutayım, hem otopilot dinlensin hem de hızlıca yol yapayım dedim. Müsellim artık konuşamıyorum yorgunluktan. Müsellim geçinine geçtim. Şimdi Midilli hizasındayım. Midilli'yi dönmek üzere ilerliyorum. Şurada Ayas'ın haritası var. Evet. Müsellim burası. Midilli de burası.
Biraz daha küçültürsem yaptığım yolu çok karışık belli olmuyor da işte şuradan dönüp böyle gidip travma atıp tekrar travma attım. Yani güzel yol yapmış oldum. Midilli'nin arkasından bildiriyorum. Günaydın. Evet, dün zorlu bir gece oldu. Bir de çekmediğim bölümler var. Bir tane tanker yanımdan geçerken böyle bayağı spot tuttu. Hani biraz açıl, uzaklaş benden, üstüme spot tutacağına. Sonra ben de dedim hadi ben dümen tutayım, otopilot biraz dinlensin. Böyle şeylerle de uğraştım sabaha karşı. Toplamda gece 1 saat uyuyabildim. Onun için bu sabah yattım, uyudum. Sabah bir tramola atıp Midilli'ye yaklaştım. Şimdi devam ediyorum Sakız'ın açığındaki adalara doğru. Tabii biraz açığa doğru gidiyorum. Tekrar bir tramola atıp belki yaklaşacağım. Birkaç saat sonra. Kuzeyli havanın çıkmasına daha var. Aküler boşaldı. Çok ortalamışız. Boşaldı derken tamamen boşalmadı. %70'e falan indiğinde hava da kapalı olduğu için motor basıyorum. Bir 3 saatte dolduruyor motor aküleri. Şimdi boşta motor çalışıyor. Şunu da açalım biraz. Çok ortalayınca bu sefer hiç gitmiyor tekne. Onun yerine yol yapsın, yürüyelim. Hava yandı. Böyle 1-1,5 knotla sürükleniyoruz. Hava yandı derken hava, yani önümüzdeki 24 saat hava göstermiyor buralarda. Bu anda birden acayip bir açlık geldi. Şu Tuğçe'min yaptığı yemeklerden dün bezelyeyi açmıştım. Sebzeli kuskuslu bezelye. Ondan yiyeceğim biraz. Tuğçe bana Türkiye turu rekoru için 40 öğün yemek yapmış. Dile kolay yani. Neredeyse rekor süresinin tamamı. İşte 1,5 saat sürükleniyoruz dediğim, yani 10 saat böyle sürüklensek 10 milyon eder. Onun için bilinçli sürüklenmekte fayda var. Ben de şu an bilinçli sürüklenmeye çalışıyorum. Aslında şu adaları iskelede bırakmam gerekiyor. Sabah ona göre rota yapmaya çalıştım. Tabii şu an bir anlamı yok. Neredeyse 2 knot gidiyoruz. Ama böyle bir oynak. Olsun. 10 saat rüzgar gelmese 20 milyon yaparım böyle. Ve nihayet hava kuzeye döndü. Kuzey batıya döndü. İşte beklediğimiz arkası gelecek hava bu. Ama şu an şiddeti çok düşük. Büyük ihtimalle gece yarısı şiddetlenecek. Ama dediğim gibi milim ufak ufak da olsa bak buraya kadar geldik. Yani şu yol, yaptığımız yol 20 mil yol. İşte sabahtan beri uğraşmamızın karşılığı 20 mil. Yani hızlı gitsem de 5 knot gitsem de 4 saat demek. 6,5 gitsem 3 saat demek. Hiç yoktan iyidir gitmiş olmak. Durmaktan iyidir. Onun için bundan da faydalanıyorum. Ve heyecanla bu rüzgarın artmasını bekliyorum.
Çünkü balon açmıyorum. Asimetrinin çorabı yok. Bu haliyle uğraşmak istemiyorum. Çünkü indirememe riskim de var tabii çorabı olmadığı için. Dolayısıyla bu açıdan rüzgar böyle geniş yapaz kupaya doğru geldiğinde benim için sıkıntılı bir seyir oluyor. Saat de 6 oldu bu arada. Güneş batacak. Böyle hava olmadığında içime kaçıyorum. En sevmediğim şey havasızlık. Hey, nihayet rüzgar geldi. Şimdi kuzeyde bırakmam gereken adaları, iskelede bırakmam gereken adaları iskelede bırakıyorum. Şimdi dışarı çıkacağım ama bir şey gözükmüyor zaten karanlıkta. Onun için dışarıyı çekmeyeceğim. Güneydoğu esiyor. Aslında hava kuzeye dönecekti. Ama aşağıdaki hava daha güçlü herhalde. Onun için ilk önce o geldi. Yani bir noktada sabaha karşı herhalde kuzeye dönecek diye bekliyorum. Kuzeye dönmesi benim için daha iyi olur. Çünkü böyle bu adaları geçtikten sonra Seferihisar'a doğru dönmek zor olur rüzgar karşıdan gelirken. Sanırım rüzgar bu gece her şey esti. Şu an yine doğu esiyor. Hedef aslında bu tarafta Seferihisar. Ama şurada kayalıklar var geçmem gereken. İskelede bırakmam gereken. Onlar için böyle bir abuk subuk bambaşka yönlere gidiyorum. Şu seyir defterini yazayım, bir travmalı atacağım artık. Şimdi de şimşek ve yağmur başladı. Hava da tabii kaldı. Yağmur başlayınca. Başlıyor. Sanırım bir maceranın daha sonuna geldik. Son 45 mil, kısmetse bu akşam gün batmadan Marina'ya varırım. Bilemezsin böyle işleri. Neden bilemezsin böyle işleri? Çünkü rüzgar kalabilir her an. Şu an çok minnoş bir rüzgar var. ...4,5-5 knot hızımız var. Ama çok sıkı orsa tutuyoruz şu an. 38 dereceye gidiyorum. Sabaha karşı işler biraz sıkıntılıydı. Gece 3 gibi cephede kaldım. Yani kuzeyden gelen hava ile güneyden gelen havanın tam karşılaştığı yerde kaldım. Yağmur yağdı, şimşekler çaktı. Rüzgar sürekli yön değiştirdi. Rüzgar kaldı, rüzgar çıktı. Hatta bir ara uyuyordum. Uyuyordum derken ben nerede uyuyorum bu arada teknede size hiç göstermedim. Ya teknede günün nasıl geçtiğine dair bir şey göstermiyorum. Çünkü zaten çok bir şey yemiyorum. Kendime çok iyi bakmıyorum. Uykuyu da şurada yapıyorum. Şöyle geliyorum. Tam olarak böyle yatıyorum. Oturuyormuş gibi. Can yeleğiyle ki hemen kalkabileyim. Neyse bu gece saat 3 sularında birden tekne hızlandı. Tekne hızlanınca tabii burada hemen hissediyorum. Tam gövdenin ortasında olduğum için. Aa dedim rüzgar çıktı. Koş koş bak nereye ne yapıyoruz. Bir çıktım. Gidiyoruz çatır çatır ama geldiğimiz yöne gidiyoruz tekrar. Neyse döndürdüm biraz daha makul bir tramola attım. Bir tramola attım. Biraz daha makul bir yere yönlendirdim tekneyi. Ama olmadı yani. Bir o tarafa git, bir bu tarafa gel. Hava açsın, hava kapasın, bilmem ne yapsın falan fişman derken saat 7'ye kadar uğraştım. 7'de biraz hava oturunca işte hem şu Venetiko, Sakız Adası'nın güneyindeki Venetiko kayalıklarını iskelede bırakıp geçmiş oldum. Hem de işte bu yolda böyle biraz ilerlemeye başladım. Yoruldum. Dün gece biraz yorgundum. Sabah kalkmak yani her yarım saatlik uykumdan kalkmak da zor oldu. Ay. Bitti vallahi sanki. Hadi inşallah. Artık Sığacık Körfezi'ne girmeye çalışıyorum. Sakız'dan çıktım. Hava bir geliyor bir gidiyor. Şu an böyle tatlı bir esinti var. Bu tatlı esintiyle beraber Körfez'e gidiyorum. Yaklaşık 25 mil kaldı. Ama tabii yavaş olduğum için yani bu hızla gidersem 6 saat sonra
Sığacık Körfezi'nin orada oluyorum ki orada Doğan Bey şeyi var, çakarı var. Bir de onu döneceğim. Özellikle sahile girmeye çalışıyorum. Açıktan gitmiyorum ki bu yatık havada sahildeki termalleri yakalayabileyim. Çok bir yolum kalmadı. Kısmetse bu akşam kesin oradayız. Ama saat kaç onu bilmiyoruz daha. Burası artık Sığacık Körfezi'nin girişi. Yani Sığacık Körfezi'ne geldim ama şu körfezin diğer ucunda Doğan Bey kayalıkları var. Onları da etrafına dönüp böyle iskelede bırakıp öyle girmem gerekiyor. Hava yattı yani. Ama en azından gidiyoruz ayı bacağında. 3,5 knot hızım var. Daha 15 mil var. Yani 5 saat demek kayalıklara. Böyle hesaplayınca insanın siniri bozuluyor biliyor musunuz? Tın tın tın. Ama biraz açılayım döneceğim tekrar. Çok altına düşmüştüm kayalıkları. Şimdi hazır ayı bacağına uygun hava varken dedim biraz yükseleyim. Çok büyük değil mi? Çok büyük eşek gibi tekne. Ya bazen giderken korkuyorum ha. Ama alıştım şimdi bu 3 günde. İlk çıktık ya Ören'den geliyorduk. Bu Kos Bodrum kanalına girdik. Havada 20 falan esmeye başladı. Nasıl gidiyor? Gidiyor dedim ben bunu nasıl kontrol edeceğim ya? Bir de ağırdı ya ondan sonra bu çok değişik geldi yani. Durmuyor yani. Ama diyor, insana çok güven veriyor bu. Tabii canım. Çok güven veriyor yani. İnanılmaz yani. Sen o havalarda başka bir teknede olduğunu düşünsene. Hiç. Ben şu arkadan döndüğüm kayayı başka bir tekneyle... O kaya Girsene. dediğin şey habire kaya Doğan Bey adası abi. Doğa ada yani. Ada. Çünkü bunun orsasıyla ben 2 tramolayla çıktım oradan. Başka bir tekneyle girseydim herhalde hala zikzak çiziyordum yani Tabii. içeride. Ben çıktım buradan. Bastım yelkenleri. Çıkmak biraz sıkıntı oldu. Dalga geliyor ama yeterince rüzgar yok falan. Biraz uğraştım. Sonra çıktım. Bildiğin lodos fırtınasına çıkmışım ben. Tabii canım. Hava olsun diye. Ama hiç dalgayı düşünmemişim. Şimdi dalga geliyor, dalga büyük geliyor ama dalga bizim gördüğümüz dalgalara göre o kadar küçük ki. İyi dedim ya bir sıkıntı yok. Buymuş bu fırtınanın dalgası. Yapıyorsun. Burada bir Karadeniz. Burada ne çalışıyor senin şu elektronik? Hepsi çalışıyor. Orada şey var, hız var. Burada derinlik var. Orada rüzgar var. Rüzgarlardan biri çalışmıyor. Otopilot şurada o çok sıkıntı oluyor. GPS'in orada olması da çok sıkıntı oluyor. Bir de mesela tramolu attıracağım. Bağlarım da çok sıkıntı. 3 bağ döşedim. Biri burada, biri orada, biri öne gitmek için. Ama burada bağlıysam otopilota tramolu attıramıyorum. Buradan çıkıp oraya bağlanıp oradan uzanmam gerekiyor. Oraya bağlanınca buradan Cenova'ya uzanamıyorum. Doğan Bey'i dönerken bağlanmadım. Çünkü Doğan Bey'i dönerken bağlansam ve bunlarla uğraşsam kayalara çıkardım herhalde yani. Tabii. Hayır, nasıldı beni beklerken? Vallahi çok rahattı. Sığacık'ta Deniz Motel'e yerleştim. Ya biraz duygusal olsan, ne hissettin Duygusalım karın işte. denizlerdeyken? Ben karıma güveniyorum ya. Ben hiç öyle korku hissetmedim pek de. Ya uzun sürerse sinirlerim bozuluyor. O zaman bana soruyorsun, ondan korktum. Bu sefer 3,5 günde bitti. Geçen sefer 9 gün kalmıştım biliyorsun. Çok söyleniyor Kalifikasyon. muyum? Sıkılınca söyleniyorsun tabii.
Yani sanki Poseidon benim rakı arkadaşımmış gibi yani. Rüzgar kaldı. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordun da niye çıktın? Ayrıca ben ne yapabilirim rüzgar kaldıysa yani.